Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir kurabiye ile sizlerleyim. Çok pratik ve çok lezzetli damla çikolatalı ya da parça çikolatalı kurabiye tarifi. Şipşak bir kurabiye diyebiliriz. Evet, şimdi kurabiyemizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, oda sıcaklığındaki 200 gramlık tereyağımı tabağıma aldım. Bir tane yumurta akım var. Onu da dahil ettim. Ve sıvı yağımı dahil ettim. Bunları biraz birbiriyle özdeşleştirmeye çalışacağım. Evet, bir çay bardağı da sıvı yağım, onu da belirtmiş olayım. Şunları biraz karıştırdık. Evet, kafi derecede karıştırdık. Şimdi bir su bardağı nişastam var. Ben buğday nişastası kullanıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı da pudra şekeri. Onu da dahil ettim. Tekrar bir karıştıracağız. Evet, şimdi karıştırıcımı çıkardım. Elimle şunları yoğuruyorum. Evet, kafi derecede yoğurdum. Şimdi unumu peyderpey dahil edeceğim arkadaşlar. Bu arada bir miktar unumdan alıp bir çay kaşığı kabartma tozum var. Onu dahil ettim. Hamurumu oluşturmaya başladım. Çok güzel bir kurabiye. Şipşak oluyor. Canınız tatlı çektiğinde yapabilirsiniz. Ani misafiriniz geldiğinde hemen yapabileceğiniz bir tarif. Çok da güzel, çok da lezzetli. Ve hamurumu oluşturduğum 3 su bardağı un kullandım. Şimdi bir çay bardağı çikolatam var. Damla çikolatası ya da parça çikolata, hangisini kullanıyorsanız. Bir çay bardağı şöyle hafif hafif nazikçe yayalım her tarafına. Evet, kafi derecede karıştırdık. Şimdi bir tane dondurma kaşığımız var. Onunla şöyle güzelce alıyoruz. Arkadaşlar, aldım. Hemen bırakıyoruz. Güzel bir şekil oluştu. Evet, bir tane daha alalım. Çok pratik oluyor bununla. Hem güzel bir ikramlık oluyor. Şöyle saldık. Evet, benim 20 tane kurabiyem oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi enfes oldu. Şöyle sağını solunu gösterelim. Evet, bunu nasıl böyle yaptık onu da söyleyelim. 170 derecede önceden ısıtılmış demiştik. Alt üst fırında 23-24 dakika kadar pişirdiğinizde rengi değişmiyor. Evet, böyle harika bir kurabiyemiz oluyor. Bu arada her fırın farklı aşamalarda pişirdiği için kendi fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Evet. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.